Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde Red Bull nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istiyordunuz. Bomba bir tarif daha geliyor. Arkadaşlar ben bu tarifi yapanı görmedim. Türkiye'de yapılmamış. Dünyada da böyle yapıldığını yine görmedim. Sadece böyle yapmaya çalışılmış ama böyle çok böyle ayrıntılı bir şey yok. Çok güzel araştırdım. Bomba bir tarif sizi bekliyor arkadaşlar. Başta tadım yapacağım, daha sonra malzemeleri göstereceğim, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Başta tadım yapacağız, daha sonra tarifin yapılışına geçelim. İçeriğini iyice kontrol ettim. Çok güzel araştırdım. Şöyle tutalım, başta açalım. Şöyle tutuyorum. Bir bardağın içerisine aktarıyorum. Çok güzel köpükleniyor zaten, görüyorsunuz. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Red Bull'un lezzetini böyle aman aman sevmem ama gerçekten amaca yönelik böyle tam enerji verebilecek bir içecek, bunu biliyorum. Böyle enerji kaybettiğimde, özellikle uzun yolculuklarda Red Bull'u mutlaka tüketmeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Kendimi fiziksel olarak yorgun hissettiğimde dediğim gibi Red Bull'u kullanıyorum. Çok güzel ama amaca yönelik. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi yapılışına geçiyorum. 2 tane yeşil limon, 2 tane sarı limon, 4 tane de portakal. Yani 4 portakal 4 limon olarak değerlendirebilirsiniz. Bunları şimdi kabuğunu soyuyorum. Çünkü kabuğunu kullanacağım bunların. Limonu tutuyorsunuz arkadaşlar. İnce ince şöyle üstünden şu şekilde kesiyorsunuz. Bunların hepsini tabağın içerisine aktarıyorum böyle. Uzun uzadıya kesip tabağa aktarıyorum. Yeşil limonları yaptım. Şimdi sarı limonlar yapıyorum aynı şekilde. Yine aynı tabağa aktaracağım onları da. Arkadaşlar bunların asidinden faydalanacağız. Evet, sarı limonları da aynı şekilde tabağa aktardım. Şimdi bunların üzerine şeker ekliyorum. 1 çay bardağı kadar da şeker ekliyorum bunun içerisine. 15 saniye bu şekilde üzerine bastıra yer etmesini sağlıyorum buna. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu kendi haline bırakıyorum, kenara alıyorum. Aynı şekilde 4 tane portakalın da kabuğunu soyuyorum. Bunları da böyle çok beyaz kısmını almadan böyle boylu boyunca kesiyorum hepsini. 4 tane portakal da soyduğum, görüyorsunuz, mis gibi oldular. Şimdi bunun üzerine de 1 çay bardağı ne yapacağım? Şeker ekleyeceğim. Bunu da 15 saniye boyunca bir ezelim, bir kendine gelsin portakal kabukları, bir rahatlasınlar. Daha sonra kendi haline bırakacağım zaten bunları. Bu şekilde döve rahatlattım. Bunu da kenara alıyorum. Bunların içerisine yarım çay bardağı su ekliyorum. Aynı şekilde limonun da içerisine ekliyorum. Ve bunları şöyle bir tane buzdolabının poşetinin içerisine şu şekilde aktarıyorum ve bu şekilde kenarda bekletiyorum. İkisi de hazır. Bunların iyice sulanmasını, o içerisindeki o asidin dışarı salmasını bekliyorum. Bu şekilde 3 saat en az bekletmeniz gerekecek. Ben 5 saat beklettim. İyice böyle içindeki o asidi de almış olsun. Şöyle bir açıp göstermek istiyorum. Şöyle poşetinden çıkardım. Şunu görüyor musunuz? İyice sulanmış. Şekerin hepsi su haline gelmiş. Bunu da aynı şekilde şöyle bir açalım. Poşetinden bunu da aynı şekilde çıkarıyorum. Limonda olduğu gibi bunda da görüyorsunuz. Tamamen şeker erimiş. Şimdi artık karışımı hazırlamaya geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine tamına 1 litre su ekliyorum. Bunun litresi önemli. Limon kabuklu karışımı ekliyorum bunun içerisine. Dibini sıyırın. Böyle dibinde zaten şekerleşmeler var, göreceksiniz. Aynı şekilde portakalı da içerisine bu şekilde boca ediyorum. Dibini mutlaka sıyırın. Bu çok önemli. Bir parça sitrik asit ekliyoruz. Bu sitrik asit dediğimiz limon tuzu. Bu da çok önemli. Yine bunların görevini görecek. Elimde 20 gram ginseng var. Bunu internetten temin ettim. Bunun nasıl bir faydası var? Bu yorgunluğa çok iyi geliyor. Yorgunluk ile savaşıyor. Enerji vermeye yarıyor arkadaşlar. Bunun normalde çayı da yapılıyor. Bunu da içerisine aktarıyorum. Çok da faydalı bir bitki. 75 gram şeker ekliyorum bunun içerisine. Bunu başta iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Dibindeki o şekerin erimesine özen gösterin. Dibindeki şeker eridikten sonra işimiz kolay zaten. Orta ateşte çalışın. Yüksek ateşte çalışmayın. Orta ateşte bunu karıştıra pişiriyoruz. Şekerin tamamı eridi. Kaynamaya da başladı. Kaynadıktan sonra 1 dakika tutuyorum. 1 dakika kaynatacağım bunu. Bu 1 dakika boyunca kaynadı. Şimdi hızlıca altını kapatıyorum. Posasını şöyle süzüyorum ve ayrı bir kabın içerisine aktarıyorum. Bunları kullanmayacağız arkadaşlar. Biz bunlardan alacağımızı aldık. Bunları ayıralım. Ayırabildiğimiz kadarını zaten süzgeçten geçireceğiz. Böyle rahat bir şekilde süzgeçten geçirebilmek için önce büyük parçaları böyle kenara alıyorum. Büyük parçalarını çıkardım. Şimdi bunu süzme işlemine geçiyorum. Böyle tertemiz mis kokulu bir kap alıyorum. Üzerine süzgeç ekliyorum. Şöyle bir yan çevirelim. Daha sonra karışımımı bunun içerisinden geçiriyorum ve bütün o kırıntıları ne yapacak? Süzgecin içerisinde kalacak. Böyle pürüzsüz bir kıvam elde edeceğim. Elimde şöyle taurin var. Bu normalde spor yapanlar kullanıyor bunu arkadaşlar. Amino asit olarak geçiyor gördüğünüz gibi. Taurin amino asit içeren spor gıdası zaten bu. Taurin de ben internetten aldım arkadaşlar. Siz de internetten temin edebilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Vücut gücünü arttırıyor. Taurin amino asidi insan vücudunun su ve mineral dengesini sağlaması için gerekli arkadaşlar. Dediğim gibi sporcular kullanıyor. Bundan da ekleyeceğiz. Burada da görüyorsunuz
taürin, yani litre başına 800 miligram. Biz de o kadar ekleyeceğiz. Elimde şöyle bir hassas terazi var. Hassas teraziyle ölçümünü yapıp ona göre ekliyorum arkadaşlar. 1 gram kadar taürin ekliyorum bunun içerisine. Elimde ginkgo biloba var arkadaşlar. Bu ginkgo ağacının kurutulmuş yapraklarından elde ediliyor. O yapraklarla böyle ekstra yapılıyor. Ginkgo biloba ekstresi. Ginkgo biloba güçlü bir antioksidanlar arkadaşlar. Konsantrasyonunu arttırır, kan akışını hızlandırır, yorgunluğu ve enerji verme özelliği vardır. Bundan da ekleyeceğiz içerisine. Kapağı da var. 2,5 mililitre ekliyorum bunun içerisine. Bunu da internetten temin ettim. Böyle kafeinim de var. Bunu nereden aldım? Yine internetten temin ettim. Kola yapılışında kullanmıştım bunu arkadaşlar. Hatırlarsınız belki. Elimde şöyle 4 adet var. Yani bu ne yapıyor? 1,5 gram yapıyor. Bu kapsüllerin hepsini bunun içerisine ekliyorum. Şöyle açıyorum. Toz halinde zaten içindekiler. Şöyle içerisine boca ediyorum hepsini. 4 tanesini de bu şekilde içerisine aktaracağım. Bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü arkadaşlar. Bu da dördüncüsü. Bunun da hepsini bu şekilde içerisine aktarıyorum. Kafeinin nasıl bir artısı var? Odaklanmayı sağlıyor, konsantrasyonunu arttırıyor insanın, metabolizma hızını arttırıyor, uyarıcı bir etkisi var. Daha dinç durmanızı, gün içerisinde daha böyle dinç, uyanık bir halde kalmanızı sağlıyor. Elimde şöyle niasin var. Niasin B3 vitamini açısından inanılmaz zengin. B3 vitaminin nasıl bir özelliği var ondan bahsetmek istiyorum biraz. B3 vitamini suda çözünüyor arkadaşlar. Vücutta depolanmıyor. Yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesini sağlıyor. Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasını sağlıyor. Burada da göründüğü gibi niasin de ekleniyor zaten içerisine. Bunu da internetten satın aldım. Şöyle göstereyim. Yine kapsül şeklinde zaten. Bundan da 2 kapsül ekleyeceğim. 1 grama tekabül ediyor. Bunu da içerisini şöyle bir açalım. İçerisine boca edelim. Bu birincisi. Bu da ikincisi arkadaşlar. Bunu da açıyorum ve hepsini içerisine aktarıyorum. Bunu malzemeler iç içe girene kadar, homojen bir kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Bunlar tek parça haline gelecek. Homojen bir kıvama gelecek. Daha sonra bırakacağım. Hiç yılmayın. Zaten sıcak olduğu için içerisine eklediğimiz malzemeler hemen eriyecektir. Hemen çözünecektir. Bunu 3 dakika boyunca durmadan bu şekilde çırpıyorum. Evet, bunu 3 dakika boyunca durmadan çırptım. İçerisindeki tüm eklediğim şeyler iyice birbirine girdi. Tek parça haline geldi. Yani homojen bir kıvamda şu an. Böyle gıda boyası ekleyecektim ama hiç gerek kalmadı. O Red Bull'un hemen hemen aynı rengine ulaştı diye düşünüyorum. Onun için buna gerek yok. Bu saatten sonra tek bir şeye ihtiyacınız var. O da şöyle mis kokulu bir bez. Mis kokulu bezi açıyorum. Çuval şeklinde zaten. Bunu sürekli kullanıyorum ben zaten. Tereyağı yaparken kullanmıştım. Aynı şekilde şalgam yapımında kullandım. Şöyle bir açıyorum. Şöyle bir kabım var. Kabın içerisine aktarıyorum. Eğer bunun içinde tortu varsa bunları ayıklamak için yapacağız. Ne yapacağız? İçerisine aktarıyorum. Direkt o deliğin içerisine aktarmaya özen gösterin. Böyle dikkatli bir şekilde şöyle içerisine aktarıyorum bunu. Görüyor musunuz? Ufak tefek tortular var. Biraz dinlendikçe bu tortular kalacaktır. Bu çözünmeyenler zaten. Sıcak olmasına rağmen yine de bir parça kalmıştı. Bunları ayıklamak istiyoruz. Şöyle havaya kaldırıyorum bunu. Dikkatlice süzülecektir ve pürüzsüz bir kıvamı olacak. Elinizin temiz olması lazım. Şöyle süzdürüyorum. Bu kadar yeterli. Artık pürüzsüz bir kıvamı var. Şimdi asitlendirme aşamasına geçmeden şöyle tutuyorum. Bir tane böyle kabın içerisine ekliyorum bunu. Bunu çünkü dolaba atacağız. Bir parça önden bir soğutalım başta. Bunu neden soğutacağız? Bu da takipçilerim bana önerisi. Abi neden soğutmuyorsun? Soğutup asitlendirirsen daha fazla asiti içerisinde barındırır. Çok mantıklı. Önden bir soğutuyorum bunu. Çünkü şu an ılık. İyice bir soğusun. Daha sonra asitlendirmeye geçeceğiz. Şimdi bunu dolaba atıyorum. Arkadaşlar şimdi dışarı çıkarmadan malzemeleri de tanıtmak istiyorum. Şöyle 4 tane şişem var. Görüyorsunuz cam şişe. Kapaklarım var. Bu da kapak basma makinesi. Şöyle kolu aşağı indirince böyle şişeye ne yapıyorsunuz? Bir tanesini şöyle size önden bir göstermek istiyorum. Şöyle tutuyorsunuz. Altına ekleyip bunu aşağı doğru indirdikçe bastırıyorsunuz ve sıkışıyor zaten. İçerisinde kalıyor. Tabi ondan önce ne yapacağız? Asitleme yapacağız. Şimdi içeceğimizi dolaptan çıkarabiliriz. Tam tamına 2 saat beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Enerji içeceğimiz yan tarafta, asit makinamız burada. Şimdi şişenin içerisine enerji içeceğinden dolduruyorum. Şişenin belli bir seviyesi var, çizgisi var. Çizgiye gelene kadar dolduracağım. Daha sonra duracağım. Daha fazla doldurmamak gerekiyor. Yoksa sıkıntılı. Sonuçta gaz basıyorsun içerisine. Bir basınç ayarı var bunun. Onun için çizgisine kadar gelip bırakacağım arkadaşlar. Şöyle geldik ve bu kadar yeterli. Şimdi bunu makineye bağlıyorum. İyice çevirelim bunu. Tam yer etsin. İyice oturdu. Şöyle göstereyim size. Şurada basma yeri var. Basıp içerisine gazı pompalıyorsun. Arkasında bunun tüpü var. Değiştirebiliyorsunuz. Öyle de bir şey var. Şunu tutuyorum ve artık basabiliriz. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha basacağım. Patlarmış bir de. Bu kadar yeterli bence. Daha sonra yapacağınız işlem çok basit. Bunu kendinize doğru yavaş yavaş çekiyorsunuz. Birden değil. Böyle göstereyim size. Bir ses çıkacak zaten.
Gaz sesi. Evet, olay işte budur. Şöyle gazlanmayı da göreceksiniz. Görüyor musunuz? Biraz daha böyle yakınlaştırayım, odaklayayım. Asitlendi. Şöyle asitlenip asitlenmediğini bir kontrol etmek istiyorum. Biraz yukarıdan şöyle bir dolduralım. Görüyor musunuz? Asitlenmiş arkadaşlar. İstediğimiz kıvama gelmiş. Tabii o Red Bull'daki gibi böyle yoğun bir asidi olmayacaktır. Bu cihazdan böyle dört dörtlük bir performans beklemeyin ama tatmin edici bir performansı var. Şimdi bunları şişeliyorum artık. Şişemi tuttum. Şöyle bir huni ekliyorum içerisine. Böyle çiçekli bir huni. Şöyle tutuyorum. İçerisine aktarıyorum bunu. Ya işte bunu eklerken biraz asidi kaçıyor. Aslında böyle huniyle doldurmayacağım da böyle yan yatırıp dolduracağım. Bu şişeyi böyle yapayım ama diğerini ne yapacağım? Böyle yan yatırıp dolduracağım. Şu asidi görüyor musunuz? Yoksa gerçekten ciddi bir asitlenmesi var. Kötü değil yani. Kayda değer bir asitlenme bence bu. Bu kadar yeterli. Bunu bir kenara alalım. Şöyle bir tane daha şişe alıyorum elime. Şöyle göstereyim. Kenardan dolduracağım. Böyle yavaş yavaş. Maksat burada asidini kaçırmama. Görüyor musunuz? Bu sefer öyle köpüklenme çok olmuyor. Çünkü böyle yandan süzdüre akıta içerisine boca ediyoruz. En mantıklı yöntem bu. Bu şekilde asidi de kaçmayacaktır. Daha güzel olacaktır. Evet, istediğim olay da tam da bu. Böyle cihazımızı görüyorsunuz. Sadece kapaklaması kaldı. 2 kırmızı 2 siyah kapak yapalım. Kırmızıyı ekliyorum. Şuna siyah, bir tanesini değiştireyim. Buna kırmızı, ona da siyah ekleyeceğim. Şöyle gösterelim bunu da. Hızlıca bir tanesini alıyorum. Cihazımın altına ekliyorum. Bu kapak basma makinesi. Şöyle tutup hızlıca aşağı indireceğim bunu. Şöyle tutuyorum. Şu şekilde bastırıp, görüyor musunuz, şişeyi havaya kaldırdı. Onu da göstermek istiyorum size. Kendinize doğru çekerseniz zaten gelecektir. Olay işte budur. Bunu kenara alalım. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Kapak basma makinesinin altına ekliyorum. Tam altına denk getirip üzerine bastırıyorum. İyice oturuyor. Şişeyi havaya kaldırıyor. Şöyle tutup kendime doğru çekiyorum. Daha deminki biraz daha böyle sert oldu. Çünkü bir elimde kamerayı tutuyordum. Hepsini bunun gibi yapacağım. Evet, dördünü de yaptım. Şimdi bunları hızlıca bir buzluğa atalım. Bir soğutalım, öyle tüketelim. Böyle çok hırpalamadan şöyle kenardan böyle bırakıyorum. Diğer ikisini de aynı şekilde şöyle bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum artık. 20 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Evet, şöyle sabırsızlıkla bir tane de bardak eklemiştim içine. Hadi elini çeker misin? Bir tane de bardak eklemiştim içine. Bunları çıkarıyorum şöyle. Buzluktan çıkardım. Şimdi bir tanesini açayım, bir göstereyim, bir kıvamına bakalım. Şöyle tutalım bir tanesini. Şöyle açalım. Yavaş yavaş aktarıyorum. Şöyle göstereyim size. Asitlenme var mı? Elbette var. Şöyle görüyorsunuz köpüklenmeyi de. Bilmiyorum, sesi geliyor mu? Tam böyle asitli oldu. Çok güzel oldu. Buz gibi oldu. Tam istediğimiz gibi. Tabi dediğim gibi buram buram asitli değil ama tatmin edici bir asiti var. Öyle söyleyeyim size. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Oo. Size bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz yaklaşmışız ya. Çok benzemiş. Ben hiç beklemiyordum böyle bir performans. Gerçekten ama gerçekten çok yaklaşmışız arkadaşlar. O böyle içtikten sonra Red Bull ağzınıza bir tat bırakıyor ya. O lezzeti, o tadı alıyorsunuz tabi. Amacına yönelik de bir tarif oldu bu. Red Bull'un içerisindeki içerikleri kullanaraktan içerisine ekledik malzemeleri. Yani şu an tam enerji içeceği. Lezzet tamam, rengi tamam. Enerji anlamında zaten koyduklarımız belli. Enerji verecek bir içecek zaten bu. Şeker az olsaymış tadı daha anlaşılacakmış. Sadece tek bir sıkıntısı var, onu söylemek istiyorum size. Bu biraz daha şekerli oldu. Yani benimki daha fazla şekerli oldu diğerine göre. Ama oran olarak aynı ekledim ama bilmiyorum, bu daha şekerli oldu. Zaten bu enerji içeceği lezzet aynı olmasa bile sonuçta aynı görevi üstleniyor. İkisi de enerji içeceği oldu sonuçta. Markası farklı olarak görebilirsiniz bunu. O Red Bull, bu da bizim işte. Bilmiyorum, adını siz koyun, istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Bunu içeceğim tabii. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.